Denizli'nin Sarayköy ilçesinde doğdum. Babam sağlık memuruydu. Annem de ev kadınıydı. Kendisi giysiler yapardı. Çocuklarına tüketime yönlendirmeden doğal kaynakları kullanmasını çok iyi öğretmiştir. Babam da sağlık memuru olarak tabii bütün ilçeyle beraberdi. Çok sevilen bir insandı. Daha birinci sınıfın birinci gününde beni aldı, kütüphaneye götürdü. Çocuk kütüphanesine. Ve ben orada çırak oldum. Her gün kütüphaneyle ilgili işleri yaptım. Böylesine bir kitap sevgisiyle yoğruldum. Denizli Lisesi'nde benim gibi parasız yatılı olup Anadolu'nun değişik köşelerinden gelen arkadaşlarımızla çok ama çok güzel bir etkileşim, birbirimizden çok şey öğrendik. Parasız yatılılık devletimizin o yokluklarında bize sunduğu inanılmaz güzel imkanlardı. Öğretmenlerimiz müzikte, edebiyatta her biri çok güzel izler bıraktı üzerimizde. 1969'da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gittim. Zorluklar içerisinde sürekli çalıştık. Bitirdiğimde de Boğaziçi Üniversitesi'ne yüksek lisans için geçtik. Eşimle beraber 48 senelik arkadaşlığımızın başlangıcı orada gerçekleşti. Yüksek lisansı bitirirken evlendik. Milli Eğitim Bakanlığı sınavını kazanmıştık o ara. Amerika'ya doktora yapmaya gittik. Ortak bir yaşam oluştururken bu yaşamı 3 temel ilke üzerine inşa etmeye çalıştık. Çok çalışacaktık, çok dürüst olacaktık ve çok sevecektik. Her ne koşul altında olursa olsun birbirimizi, herkesi sevgiyle kucaklayacaktık. Bu ilkeler doğrultusunda ülkemiz için bir şeyler yapmaya karar verdik, çalıştık. Princeton Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği'ne bağlı olarak EFES diye bir Educational Funds for Elementary Schools'un baş harfleri bir dernek kurduk. Ve her köy okuluna 100 civarında kitap olmak üzere kütüphaneler kurmaya başladık. Amerika'dasınız, o zaman cep telefonu yok, internet yok, hiçbir şey yok. Türkiye'nin her bir köşesinden kitap gönderdiğimiz okullardan mektuplar geliyor. Ve gözyaşları içerisinde çevirir çevirir okurduk. Her zaman daha fazlasını yapma gayreti içerisinde olduk. Yapamadık belki ama hiçbir zaman durmadık. Doktoramızı bitirirken bir de bebeğimiz oldu. Onunla beraber Türkiye'ye döndük. Daha sonra tekrar 1-2 senelik Amerika'ya gidişimiz var. Ben MIT'ye gittim. Eşim de Philadelphia'da Drexel Üniversitesi'nde hocalık yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne geldikten sonra arkadaşlarıma dedim ki gidelim bu kitap gönderdiğimiz köy okullarına gidip bir bakalım nedir durumları. Anadolu'nun her bir köşesine gidince bu toprakların ne kadar büyük bir medeniyet birikimine sahip olduğunu görüyoruz. Ama o büyük medeniyetin mirasçısı olan çocukların ne kadar zorluklar içerisinde olduğunu görmek ve işlerindeki pırıltıların tesadüflere bağlı olarak ortaya çıkacağını görmek çok üzücüydü. Onlar için bir şey yapmalıydık. 1998'in sonunda İlk Yaş Vakfı'nı kurduk ama ilk yarı seçerken de çocuklarımız, ilk göz ağrımız, ilk sevdiğimiz, ilk yarımız diye seçtik. Ve çocukların hepsinin de birer ilk yarı olacak. Gece uyurken, özellikle yatılı okuldaki çocuklar gece uyurken yastıkların altında bir kitapları olsun arzu ettik. Bu çocuklara uzaktan bir şeyler göndermek yerine aslında bunu bizzat giderek yapmaya çalışıyoruz. Sabah 7'de okulda üzerinde bilim otobüsü yazan kocaman bir otobüs ve içinde 40 tane abi abla bir anda böyle koşturmaya başlıyorlar. Koliler taşıyorlar, onların okuluna kitaplar getirmişler, kütüphane kuracaklar, her birine kitap getirmiş, bir sürü deney aletleri var. Bizim onlara bilimin ne kadar güzel, ne kadar eğlenceli olduğunu göstermek gibi bir çabamız var. Ayrılmadan önce de bir sınav verilir. İsteyenler alır bunu sadece, hevesli öğrenciler için. Ve burada başarılı olan öğrencilerden 1-2 tanesi yaz kampı dediğimiz yaz okuluna davet edilir. Müzelere giderler, müzik dersleri vardır, akşam belgeseller izlerler, oyun saatleri vardır, ilginç deneyler yaparlar. Matematikte de mesela 3-4 saat kalırlar. Katılımın çok olduğu, bağırış çağırış, hakikaten büyük bir coşkuyla yaptığımız derslerdir. Amaç öğrenciyi düşündürmek, sorgulamayı öğretmektir. Altında da tabii biraz matematik de öğretmeye çalışırız. Matematiğin neden yararlı olduğunu da hissettirmeye çalışırız. Robotçu olacağım diyor. Astronomiyle uğraşacağım diyor çocuk. Çünkü biz ona teleskop kuruyoruz, ayı gösteriyoruz. Yani bu çocuk 10 yaşında bunu öğrenip bununla ilgili kitaplar okuyacak. Niye?
Çünkü İlker o kitapları kütüphanelerine bıraktı ve çok detaylı bilgi elde edebilirler. Yüzlerce belki mektup arkadaşım oldu. Bir kısmı üniversiteyi bitirdi. Ankara'ya geliyor, beni ziyaret ediyor. Hayatında her türlü sıkıntısını, derdini danışabileceği bir abi olarak görüyor. Yani onlar için bir rol model olmaya çalışıyoruz. İlkokul 1. sınıfa giderken İlker okulumuza geldi. Abiler, ablalar, öğretmenler bir sürü ve hepsi bizimle ilgileniyor. Oyun odaları, kütüphaneler, zeka oyunları, eğitici eğitimler, işte bizim için çok farklı şeyler yapıyorlar. Tabii o zamanlar hiç görmediğimiz bir ilgi, sevgi çok güzel ve çok farklı gelmişti bize. Benim için en güzel olan kısım üniversiteden mezun olduğumda gönüllü olarak bir projeye katılma imkanı bulmamdı. Bir zamanlar benim olduğum yerde yine benim gibi öğrenciler var ve onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Onlara örnek olmaya çalışıyorsun ve onların gözünde şunu da görüyorsun aynı zamanda. Biz de senin gibi olacağız. Kendileri bunu da dile getiriyorlar. Biz de senin geldiğin gibi buraya tekrar geleceğiz. İşte biz de gönüllü olacağız. Yani bu gerçekten çok güzel, çok farklı bir duyguydu. Hayatımda yaşadığım en güzel anlardan bir tanesiydi diyebilirim. İlker'in gerçekten duruşu ki basında çok fazla bilinmemesi ki biz de İlker'i hep böyle bir dolaylı birilerinin aracılığıyla tanıdık. Ya neredeydiniz? Bugüne kadar niye hiç duymadık diye biz de aynı şeyleri geçmişte söyledik ama bu biraz da geride durma dürtüsü. Çünkü uğraştığımız ya da gittiğimiz ya da dokunduğumuz çocuklar birer insan ve kendi özel yaşamları olan, kendi kişisel hakları olan ve onların geleceğe dönük çabalarını desteklemek için bu kişisel haklarına ve özeline saygı da duymak gereken. Onun için de bunun hiçbir zaman tanıtım tarafını ön plana çıkartmayan bir yaklaşım içinde olduk. İnsanlara eşit durmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi ayırmamaya çalışıyoruz. Genelde mağdur olandan taraf olmaya çalışıyoruz. Bir mesela projeye gittiğimizde ya da çocuklar buraya geldiğinde kenarda köşede olan çocuklara ulaşmaya çalışırız. Ortaya çıkan çocuklar her zaman zaten ilgiyi, sevgiyi çeker. O kenarda boynu bükük duran çocuğu ortaya alabilmektir esas mesele. Bence vakfın bize bu ödülü vermesinde İlker'in farklı olan yönü çocuklarla birebir temasa geçmesi. Herkes çalış diyor, herkes oku diyor, sürekli kitap oku diyor. Ama birileri geliyor, bunları kucaklayarak, eğlendirerek söylüyor. Bunu içselleştirme sürecinde dokunma çok önemli. Bizim için de biz de görüyoruz ki dokunduğumuz zaman ne kadar borcumuz var. Gönüllülerimiz Ankara'nın doğusuna geçmemiş olan çocuklar ilk defa geliyor benimle beraber Şemdinli'ye kadar geliyor. Ve orada dokunduğu zaman oradaki çocuklara da, Posof'takine de, Edirne'dekine hepsine borçlarını öğrenmiş oluyor. Takım çalışması nedir? Orada öğrendik. Hepimiz depoda saatlerce kitap ayırırız, oyuncakları ayırırız, eşyaları düzenleriz. İşte şimdi büyük şirketlerin çalışanlarına verdirmeye çalıştığı takım çalışması budur. 200 tane çocuğu bir haftalığına Ankara'ya getirdiğinizi hayal edin. Müthiş bir organizasyon becerisi isteyen. Bunu üniversite öğrencileri gönüllüler yapıyor. Aslında gönüllü olarak İlker'e katkı sağlarken farkında olmadan biz de katkı alıyoruz. İlker sizden çıkan, başkalarına dokunan, sonra size geri gelen bir yol. Uzun, zor ama büyüten bir süreç. Üniversiteye giderken ilk tercihimle tarihçi olmak üzere yola çıktım. Ama ilk yerden sonra bütün rotam değişti. Ve ben eğitimle bu ülkede çok şeyi değiştirebileceğimize inandım. Öğretmen olmaya karar verdim. Öğrencilerim mutlaka birisinin hayatına dokunmalılar. Ve aslına bakarsanız bugün benim her bir öğrencimin içinde bir Hüseyin Vural ateşi yanmaya devam ediyor. Kendini ayırmaksızın her fırsatını burada değerlendirdi. Burada önemli olan konulardan bir tanesi de galiba Hüseyin'in bu tarzı sebebiyle oluşturduğu güven ve bu güven etrafında bir şeyler yapmak lazım, bir şeylerin ucundan tutmak lazım diyen insanların önlerinde güvenebilecekleri, yaptıklarına inanabilecekleri bir kişi
temsil etmesiydi Hüseyin'in. Siz ne kadar zor koşullar altında olursanız olun, eğer iyi niyetle bir şeyler yapmaya kalkışırsanız size karşı gelen insanları bir anda yanınızda buluveriyorsunuz ve kapalı kapılar bir anda önünüzde açılıveriyor. İşte bence Hüseyin Hoca'nın en büyük başarılarından birisi budur. İyi niyetle sürekli bir şekilde yılmadan, hiçbir şekilde pes etmeden, hiçbir şey beklemeden yolunda dümdüz devam etmiştir 48 senedir. Ben şunu söylemek isterim bütün çocukların, sizin hepinizin içinde bir deha var. Ama bu deha hiçbir zaman kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Mutlaka çalışmak gerekiyor. Benim içimde deha yok derseniz siz kendi beyninize ihanet etmiş olursunuz. Beyninizde o birikim var. O nedenle gayret edin ve içinizdeki dehayı, içinizdeki cevheri ortaya çıkartıp onun mücevher haline dönüşmesini sizler sağlayabilirsiniz. İlkihar gerçekten bir çocuğun kalbine o kadar farklı bir bakış açısı kazandırıyor ki. Hiçbir şekilde sana hiçbir yükümlülüğü olmayan insanlardan bu kadar sevgi görmek, bu kadar ilgi görmek çok farklı, çok güzel bir duygu. Bir çocuğun saçını örmüştüm gece masal okumadan hemen önce. Sabah düzgün olmasını istiyorum demişti çünkü. Masal okurken bir yandan ördüm. Sonra sabahleyin baktım kapının altından bir tane mektup geldi. Abla sen benim saçımı ördün ve hani deyip bunu uzun zamandır hani yapılmayan bir şeydi. Annem örüyordu saçlarımı dedi. Sonra duygulandım ben de. Çünkü hani çocukların bir nevi orada kısmen de olsa, kısa süreli de olsa abla abileri rollerini üstleniyoruz böyle ve hani bu çocuklar için çok unutulabilecek bir şey değil. Unutmazlar bizi. Ben unutmadım çünkü.